Herkese selamlar. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere dilerseniz kahvaltıya, dilerseniz 5 çayına yapabileceğiniz çok pratik bir börek tarifim var. Hemen tarife geçelim. Öncelikle böreğin sosunu hazırlamakla başlayalım. 3 yumurtayı kaseme aldım. Üzerine 1 çay bardağı sütü ekliyorum. 1 çay bardağı da sulu yoğurt ekledim. Yarım çay bardağı sıvı yağ. 1 çay kaşığı tuz. 1 çay kaşığı da kabartma tozu ekleyelim. Sos malzemelerimiz bu kadardı. Malzemeleri güzelce karıştıralım. Bu börek gerçekten de çok pratik oluyor. Sadece 2 yufkaya ihtiyacımız var. 2 yufkayı dilerseniz elinizle, dilerseniz benim yaptığım gibi bıçakla keselim veya parçalayalım. Ben bu şekilde doğramayı tercih ettim. Koparıp hazırlayabilirsiniz. Yufkalar da artık hazır. Şimdi tavamı alıyorum. Bu böreği tavada hazırlayacağız. 30 santimlik bir tavam var. Bu tava için oldukça ideal. Benzer ölçülerde kullanmanızı tavsiye ediyorum. Yufkanın yarısını sosa aldım. Her yerine eşit gelsin diye şöyle bir karıştırmaya çalışıyorum. Tavamı da önceden katı yağla yağlamıştım. Dilerseniz bolca sıvı yağla da yağlayarak hazırlayabilirsiniz. Sosa batırdığımız yufkalarımızı bir kevgir yardımıyla tavanın içerisine alıyoruz. Hafif süzdürüyoruz. O şekilde tavaya yerleştiriyoruz. Yufkaların tamamını tavaya aldıktan sonra eşit bir şekilde olması için şöyle elimle düzleştirmeye çalışıyorum. Bir yeri kalın, bir yeri ince olsun istemiyorum. Kasemin içerisinde beyaz peynir ve lor peynir karışımı var. Bir tutam maydanoz ve bir tutam dereotunu da ince olacak şekilde kıymıştım. İç malzememi bu şekilde hazırlamıştım. Arzu ettiğiniz içle hazırlayabilirsiniz. Ben bu şekilde peynirli hazırlamayı tercih ettim. Peynirin tamamını tavama aldım. Şimdi kalan sosa yufkamın diğer yarısını alıyorum. Yufkaları güzelce karıştırıyorum. Verdiğim ölçüleri riayet ederek yapmanızı tavsiye ediyorum. 2 yufka için gayet yeterli ve leziz oluyor. Gerçekten de fırında yaptığınız kadar güzel börek elde ediyorsunuz. Tavada şöyle 5-10 dakika içerisinde hazırlayıp yapabileceğiniz bir börek oluyor. Çok pratik, kahvaltılarınız veya 5 çaylarınız için, ani gelen misafirleriniz için güzel fikir. Mutlaka deneyin derim. Her evde hemen hemen olan malzemeleri kullanarak hazırlıyoruz. O yüzden sizlerin de beğeneceğini umuyorum. Yufkamın tamamını böreğin üst kısmına yerleştirdim. Şimdi ocağa aldım. Kısık ateşte kapağı kapalı olacak şekilde pişirmeye bıraktım. Börek kısa sürede pişiyor. Hemen altını kontrol ederim. Zaten yanlardan piştiğini de anlayabilirsiniz. Bir yüzü pişmişti. Kenarlarından bu şekilde daha kolay kalkması için spatula yardımıyla kaldırdım. Uygun bir servis tabağını böreğimizin üzerine kapatalım ve ters çevirelim. Böyle nar gibi kızarmış. Tavama şimdi hemen birkaç yemek kaşığı daha sıvı yağ alıyorum. Tavanın her yerine sürüyorum. Ve tekrar böreğin diğer yüzünün pişmesi için tavaya alıyorum. Kapağı kapalı olarak sürekli pişirmeyi unutmayın. Kapağı kapalı olarak piştiğinde içi dışı gayet güzel pişiyor. Kısık ateşte kapağını kapatıp tekrar pişmeye bırakalım. Kısa süre sonra böreğimiz hazırdı. Böreğimizi artık ocaktan alabiliriz. Büyükçe bir servis tabağına aldım ve sizlere şöyle böreğimi güzelce göstermek istiyorum. Gerçekten de nefis bir tarif oluyor. Hem fırın kullanmadan hem de 5 dakika gibi bir sürede hazırlayıp ocağa koyabileceğiniz güzel bir tarif oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hemen sizler için daha yakından göstermek istiyorum. İçi dışı gayet güzel pişmişti. Mutlaka deneyin diyorum.
Tarifim bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı, yorum ve beğeniyle de bana destek olmayı unutmayınız. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.